Arkadaşlar merhaba. Daha öncelerden aldığım ve kutusuna atmadığım bir hava pompası vardı. Genelde kutularını atmıyorum ürünlerin. Bunun tanıtımını yapacağız. Şöyle, hatta öncelikle şöyle telefondan göstereyim. Bunu Amazon'dan almıştım. 2023 Temmuz ayında almışım. 692 liraya. Şu anki fiyatını kontrol ettim. Aşağı yukarı 1000-1200 TL civarında. Değişik modelleri var. Bunun hatta şuradaki şeylerine bakalım, bir görsellerine. İçinden çıkan aparatlar bunlar. Kablosu, bisiklet şişirme ve diğer şişirme aparatı. Kendi hortumu. Şöyle bakalım görsellere. Boyutlarından bahsetmiş. Kibar, elde rahat tutulabiliyor. Hemen şöyle geçelim. Çeşitli şişirme ayarlarından bahsetmiş. İçinde kayıtlı bazı ayarlar var. Yani 32 PSI, işte 36 PSI diye. Ondan bahsetmiş. Araba, motosiklet, bisiklet, top, her şeyi şişirebilirsiniz. Önemli olan, alırken en çok dikkat ettiğim şey batarya kapasitesiydi. Bu 2 çarpı 2000 miliamper. Yani 4000 miliamper batarya gücü var. Benim için önemli olan buydu. Genelde internete satılanlarda 2000 miliamper batarya oluyor. Ve bu tip cihazlarda şarj önemli. Şarjın da uzun süre gitmesi önemli. Yani en azından yolda kaldığınız zaman bir arabanın 4 lastiğini rahatça şişirmesi lazım. Şimdi devam edelim. Siz de alırken yani buna dikkat edin. Batarya amperi güçlü olsun. 4000 olur. Daha fazla da olabilir yani. Ama 4000 şu an için bayağı bir işimizi görüyor. Yeterli yani. Evet, ışık özelliği var. Burada çeşitli şeyler göstermiş. Tamamdır. Şimdi kutuya geçelim biz. Kutu CZK 3668 modeli. Car Air Pump diye geçiyor. Şöyle kutunun etrafına bakalım. Araba, motosiklet, bisiklet, top şişirme özelliğinden bahsetmiş. Şurada ölçülerinden bahsetmiş aslında. 89 çarpı 47,5 çarpı 13,7 milim. Cihazın ölçüleri. 7,4 volt. Çıkış 50 watt demiş. Batarya kapasitesinde yazmış. 2000 miliamper çarpı 2. En önemli şeylerden biri bu. Evet, kutuyu açalım. Genelde dediğim gibi aldığım şeylerin kutularını atmıyorum. Olduğu gibi duruyor. Yani bir yılı aşkındır kullanıyoruz bunu. Herhangi bir sorunla şu ana kadar karşılaşmadık. Şöyle içine çıkanlara bakalım önce ne varmış şurada. Evet, şu ana hortumu. Şurada bir kullanma kılavuzu şu şekilde gösteriyor. Yani çok da burada bakacak bir şey yok. Onu da kenara koyalım. Şimdi çıkan aparatlara bakalım. Bir tane iğne var. Bu top şişirme iğnesi. Bu da böyle bir aparat, balon şişirmek için vesaire, herhangi bir şeyler şişirmek için. Şurada bir dönüştürücü. Şu şekilde. Şöyle koyalım. Şurada ne var başka? Kutuda bir de şarj kablosu var. Type-C. Type-C olması iyi. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Yani yön derdi yok. İster böyle takın, ister böyle takın. Yok yanlış taktım derdi yok. Şöyle yapalım. Nasıl, cihazı açalım. Evet. Cihazımız bu. Daha jelatini bile üstünde duruyor. Tertemiz kullanılmış şekilde. Şöyle bakalım etrafına. Şuradan bir muhtemelen hava giriş noktası burası. Şurası zaten şu hortumu takacağımız yer. Altında bir tane Type-C şarj kısmı var. Burada böyle ızgaralar var. Arkada da ızgaralar var hava alması için. Yani şunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir açalım. Açınca direkt böyle bir karşılaması var. Baştan başlayalım. Burada bir lamba var. Bunu açınca gördüğünüz gibi lambamız yanıyor.
En azından böyle bir aydınlatma imkanı da var. Karanlıkta başınıza bir iş gelirse araçta veya dışarıda kampta olabilir. Bu kullanılabilir. O güzel. Lambalı olması. Şurada artı eksi böyle şeyler var. Buradan kendiniz kaç PCI basmak istiyorsanız ayarlıyorsunuz. Burada bakın bisiklet gösteriyor. Şuna bastık mı top. Yani otomatik içinde kayıtlar var. Daha önce oluşturulmuş. Top mesela şu demiş 50 boş. Araba için 36 PC demiş. Motosiklet için 32 PCI demiş. Bisiklet için 30 PCI demiş. Top için 9 PCI demiş. Bunlar otomatik kayıtlar. Bunlara müdahale edebiliyorsunuz. Yani diyelim ki arabayı aldınız, ondan sonra bunu düşürüp arttırabilirsiniz. Çalıştırmak için de şu ortadaki M'ye basılıyor. Buna bastığınız anda ekranda ayarladığınız PCI neyse ona göre havayı üflemeye başlıyor cihaz. Şöyle şunu takalım. Evet. Şöyle bir top ayarına koyalım. Basalım bakalım. Bayağı üflüyor şu anda. Evet, bunu bir şu aparatları kenara koyalım. Hatta şöyle bir topumuz var. Daha önceden havası inmiş. Yani devamlı havası iniyor muhtemelen. Çok kaliteli bir şey değil. Ya da patlağı var. Havası iniyor. Bunu bir şişirmeyi deneyeceğiz. Bunun ucuna yani şu aparatları takıyorsunuz. Hangisi yine ihtiyacınız varsa. Şunları kenara koyalım. Bize şu anda şu gerekiyor. Top şişirme aparatı. Evet. Bunu şimdi takalım. Deneyelim. Bu arada top için ne yazıyor burada bakalım. Genelde bu tip toplarda yazar. Tam sibobun olduğu noktada ne yazıyor? Evet, 4 ile 6 PCI. Yani 4 ve 6 PCI arasında bunu hava basın diyor. Yani 6 PCI'den fazla basmayın diyor. Bu makine 9 PCI olarak öngörmüş ama 9 PCI buna basarsak bu patlar. Muhtemelen 9 PCI basketbol topu için. Bu küçük bir futbol topu. Bunda 4 ile 6 PCI demiş. Şimdi sibop'tan takalım şunu. Evet. Şişirelim. Buradan ayarlayalım şimdi şunu modifiye edip şunu diyelim ki 5 PCI yapıyorum ben. Yavaş yavaş şişiyor şu anda. Ekran henüz 0. Evet, şu an ekranda 3 PCI gösterdi. 3.5, 4, 4.5, 5. Hedefe ulaştığında otomatik olarak duruyor. Burada hemen çıkartmanız gerekiyor. Geri havayı kaçırmasın diye. Evet, gayet iyi oldu bence. Şu ayar iyi yani. Bu şekilde top şişirmesini de göstermiş olduk. Bir de olmazsa şu skuterun lastiğini şişirmeye deneyelim. Bu arada evet, şurada gözüküyor mu? Pardon, kapanmış. Bir daha açalım. Uyku moduna girdi. Şu an 19 PCI gösteriyor içerisinde. Bu lastiklerde normalde 10 inç lastik bu. Bunun yani maksimum 30 PCI'dir bunun üzerinde yazar zaten. Buna bir 25 PCI basacağız. Ama tabii ki buradan çıkartırken hava kaçışı olacak. Dolayısıyla 30 PCI basacağız. Zaten hava kaçışı olacağı için bu 25 PCI'ye düşmüş olacak. Bunu da şöyle şuradan diyelim arabaya koyabiliriz. Motosiklet demiş. 30 PSI'yi ayarladık önce ve basıyoruz. Evet, şimdi çıkartalım. Çıkarttık.
Onu hatta bir ölçelim. Kaç kaldı? İşte burada. Şöyle bir hava ölçerimiz var. Bununla ölçelim bakalım kaçmış şu anda. Evet, şu anda 26,5 PSI'da. 30 yaptık. Demek ki 3-4 PSI hava kaçırdı spobu çıkartırken. Bu da bunun için yeterli. Yani bu cihaz gerçekten şöyle alayım kamerayı. Gerçekten çok kullanışlı bir cihaz. Evet, burada bir misafir var. Ve oynuyor oralarda. Panter, panter, panter. Evet, o keyfinde. Keyfinde oynuyor. Böyle bir cihaz almanızı tavsiye ederim evinize. Gerçekten pratik oluyor. Araç lastiğinde de şöyle söyleyeyim. Yani bir lastiği şişirdiğimde bataryası hiç inmedi bile. Öyle söyleyeyim. Yani aracın 4 lastiğini de rahatça şişirebilirsiniz. Evet, dilerim videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.